Gökçeli Astroloji kanalından herkese merhaba. Yükselen Burç serimizde bugün sıra Yükselen Oğlaklar'da. Yükselen Oğlak'ın genel etkisi sen olaylara anlık duygularla değil de zamanın içinden süzerek tepki verirsin. Zihnin çoğu zaman bunun gelecekteki karşılığı ne sorusuyla çalışır değil mi? Hayat senin için hızla yaşanıp tüketilecek bir deneyim asla değildir. Sabırla inşa edilen bir yapıdır. İşte bu yüzden adımlarını yavaş ve görünebilir ama genellikle de çok sağlam atarsın. Evet, bu yükselen insana erken yaşta sorumluluk duygusu yükler. Çevrendekiler böyle deneme yanılma içindeyken sen ne yaparsın? Çoktan düzen kurmaya ve açıkları kapatmaya başlamışsındır bile, değil mi? Sen yarınını tesadüfe asla bırakmazsın. Çünkü güven senin için emekle kazanılan şeydir. Plansızlık seni yorar, evet. Özetle yükselen Oğlak seni günübirlik yaşayan biri asla yapmaz. Sen zamanın değerini çok iyi bilen, geleceğini de adım adım kuran bir iradenin gerçekten bana göre en güzel temsilcisisin. Senin gücün hızda değil, istikrarda, disiplinde ve zamanın testinden geçen kararlılıkta yatar. Para ve maddi konularda yükselen Oğlak son derece temkinli, planlı ve uzun vadeli çalışır. Senin için para evet hızlı kazanılıp harcanacak bir araç değildir. Zaman içinde büyütülmesi gereken bir güven alanıdır. Risk alırsın ama hesapsızca değil, asla. Her adımın bir karşılığı, her harcamanın da bir gerekçesi vardır senin hayatında. Yükselen Oğlak olan biri için gündelik hayatın özü aslında şudur: kalıcı güven aceleyle asla alınmaz. Sabırla, planla ve zamanın içinden geçerek kurulur, değil mi? Ancak unutmaman gereken şey şu: maddi güveni inşa ederken hayatın keyfini de tamamen ertelemek zorunda değilsin. Evet, şimdi buraya kadar genel hatlarıyla yükselen Oğlak'ı anlattım. Şimdi yükselen Oğlak'ın peki güçlü tarafları neler? Şimdi yükselen Oğlak'ın aslında gerçek gücü zamanla böyle sertleşen ve sarsılmaz hale gelen dayanıklılığından gelir. Senin gücün böyle ani çıkışlarda ya da gösterişli hamlelerde değildir ki. Asıl gücün zor şartlar altında ritmini bozmadan ilerleyebilmendir. Yani herkes böyle yorulup durduğunda sen ne yaparsın? Yoluna devam edebilmen ve başladığın işi yarım bırakmamanla bilinirsin ve bunu da yaparsın. Sen parlayıp sönen biri asla olamazsın. Sen hep kalıcı olursun. Evet, en büyük avantajın sorumluluk almaktan kaçmamandır. Yani kimsenin üstlenmek istemediği yükler seni korkutur mu? Asla. Seni yıldırır mı? Kesinlikle. Aksine bu alanlarda gerçek gücün ortaya çıkar ve bunu da çok güzel sergilersin. Bir diğer güçlü yönü ise doğal saygınlık uyandıran bir asaletin vardır, duruşun vardır. Otorite kurmak için böyle baskıya ihtiyaç duymazsın ki. Yükselen Oğlak'ın gücü aynı zamanda zamanı ve somut dünyayı yönetebilme becerisidir. Bak, bu ikisini yapabilen çok nadir burç vardır, onlardan birisin. Para, kariyer ve statü senin için rastgele alanlar hiçbir zaman olmadı, değil mi? Akılla ve sabırla inşa edilmesi gereken yapılardır ve bunu da başarırsın. Özetle yükselen Oğlak seni geçici bir güçle değil, zamanın testinden geçmiş bir sağlamlılıkla donatır. Sen en hızlı koşanlardan değilsindir. Zirveye en sağlam çıkanlardansındır, değil mi? Ve senin de gücün zaten sabırla örülmüş o derin temellerde gizli değil midir? Kesinlikle. Şimdi yükselen Oğlak'ın güçlü tarafları dedik. Genel tarzını da anlattım. Peki zorlayan tarafları yok mu? Olmaz mı? Şimdi yükselen Oğlak için hayat aslında çoğu zaman böyle akışta yaşanan bir yolculuk değil. Bitmeyen görevler silsilesi gibidir. Şimdi sen rahatlamayı değil de böyle ayakta kalmayı öğrenmiş birisin, değil mi? Mücadele ruhun çok fazladır. Her şey yolundayken bile o zihnin hiç durmaz. Olası bir çöküş ihtimalini düşünürsün ve onu böyle sessizce kafanda kontrol eder, tasarlarsın. İşte bu yüzden durmak, yükü devretmek ya da sadece olduğu haliyle kalmak sana çok da kolay gelmez. Çok basit kalır. Şimdi standartların evet yüksektir. Kolay kolay tatmin olmazsın. Bak, bu da yani seni zorlayan taraflardan. Hani bir başarıyı böyle yeterli görmek yerine ne yaparsın? Hep daha sağlamını ararsın. Daha iyisini ararsın. Bu seni tabii ki zirveye taşır, tamam. Ama aynı zamanda da böyle içten içe henüz yeterli değil duygusunda bak içinde bunu canlı tutar, tamam mı? Ne yapıyorsun? Bak, bu zorlayan tarafın, bundan vazgeç. Tamam, zirvedesin zaten. Bir diğer zorlayıcı alanınsa duyguları böyle geri plana atma eğilimin. Yani senin dünyanda önce yapılması gerekenler gelir. Bak, planın bu şekilde ilerler. Yükselen Oğlak esneklik konusunda da biraz sınanır. Zorlayıcı tarafın vardır bana göre. Büyük emeklerle kurmuş olduğun düzen sarsıldığında ne olur biliyor musun? O kadar huzursuz olursun ki çok çekilmez bir haline gelirsin. Bu da seni böyle zaman zaman
Biraz mesafeli, biraz da değişime kapalı olarak gösterir dışarıdan bakıldığında. Belki de en büyük sınavın kendi değerini yalnızca başardıklarının üzerinden ölçmen gerekir. Kim bilir, değil mi? Sevgili yükselen oğlaklar, evet, genel etkileriniz, güçlü taraflarınız, zorlayıcı taraflarınız her burç olduğu gibi sizin de tabii ki var. Ben de bunları çok detaylı bir şekilde sizlerle paylaştım. Ama yine şimdi en önemli kısma geliyorum. Evet, yükselen oğlak enerjisinin güneş burcu ile birleştiğinde nasıl bir yaşam duruşu yarattığına da detaylı bir şekilde bakacağım. Tam 12 burçla birleştiğinde yükselen bakalım bize neler söyleyecek. Burada yapmanız gereken tek şey güneş burcunuz ve yükseleni oğlak olana bakıyoruz. Anlaştık mı? Güneş burcunuz Koç, yükseleniniz Oğlaksa disiplinli bir savaşçısınız demektir. Ne demek bu Gökçe Hanım? Yani içinizde hızla böyle harekete geçmek isteyen bir Koç var demektir. Dışarıda ise oldukça temkinli, kontrollü bir Oğlak durur. Bu seni böyle acele etmeyen ama hani hedefe de mutlaka ulaştıran bir yapı sağlar. Anlatabiliyor muyum? Sabırsızlığını dizginlemeyi öğrendiğinde bak çok güçlü sonuçlar alırsın, benden söylemesi. Şimdi Güneş burcun Boğa, yükselenin Oğlaksa sarsılmaz yapı derim ben bu ikiliye. Dayanıklılık bak 2 katına çıkar. Güven, istikrar ve maddi sağlamlılık hayatının, çok net söylüyorum, tam merkezindedir. Kolay vazgeçmezsin ancak bazen böyle fazla tutucu olabiliyorsun. Değişime de direniyorsun. Ne yapıyorsun? Bunları yapmıyorsun. Güneş burcun ikizler, yükselenin Oğlaksa hareketli bir zihin, disiplinli bir dış duruşla birleşir. Düşüncelerini filtrelersin. Her fikri hayata geçirmezsin. Bu seni güvenilir ve tutarlı yapar ama aynı zamanda zaman zaman da kendini fazla sınırlayan biri haline de getirebilir. Buna gerek var mı? Takdir senin. Güneş burcun Yengeç, yükselenin Oğlaksa koruyucu sorumluluk derim ben bu ikiliye. Duygusal bir iç dünya vardır. Güçlü bir dış kabukla örtülüdür bu, tamam mı? Kolay kolay giremezsin. Sevdiklerin için evet yük alırsın, fedakarlık yaparsın ancak kendi ihtiyaçlarını geri plana atmamaya da ne yapmalısın? Özen göstermelisin. Bunu yapma derim. Güneş burcun Aslan, yükselenin Oğlak. Görünür olma isteğiyle böyle ciddi bir duruş birleşir. Yani otoriter lider denebilir aslında bu ikiliye. Yönetmek ve saygı görmek senin için evet çok önemlidir. Egoyu böyle disiplinle dengelediğinde gerçekten bana sorarsan çok doğal bir lider olursun. Güneş burcun Başak, yükselen Oğlaksa detaycılık ve sorumluluk birleşir mi? Kesinlikle. Hataları erkenden fark edersin ve tamamen böyle ona göre bir sistem kurarsın. Aslında ben ne diyorum bu ikiliye biliyor musunuz? Sessiz mükemmelliyetçi. Bak çok doğru değil mi? Ancak kendine karşı aşırı eleştirel olmamaya da dikkat et derim. Güneş burcun Terazi, yükselen Oğlak. İlişkilerde böyle adalet ararsın ama sınırlarını da çok net çizersin. Dışarıdan böyle çok soğuk görünebilirsin. Karar verirken başkalarını değil de kendi değerini merkeze alman çok çok önemli bence de. Böyle yap. Güneş burcun Akrep, yükselenin Oğlaksa tamamen kontrollü güç devreye girer. Derinlik ve disiplin birleşir. Böyle gücü sessizce toplar, doğru anda kullanırsın. Bu seni çok dayanıklı yapar mı? Yapar. Ama duyguları bastırmamaya da lütfen özen göster derim. Evet, Güneş burcun Yay, yükselen Oğlak. Özgürlük isteği, sorumluluk bilinciyle sınanır mı? Kesinlikle. Hayallerini böyle planlı hale getirdiğinde büyük başarılar elde edebilirsin. Dağılmamayı da öğrenmek aslında senin için çok önemli, hatta kilit noktan diyebilirim. Güneş burcun Oğlak, yükselen Oğlak. Ciddiyet, disiplin ve hedef bilinci maksimum seviyededir. Hayat seni böyle erken olgunlaştırır. En büyük sınavında yükü paylaşmayı ve kendine şefkat göstermeyi öğrenmenden geçer, benden söylemesi. Güneş burcun Kova, yükselen Oğlaksa farklı düşünceler, sağlam bir yapı içinde çok güzel çalışır. Yeniliği plansız değil de kalıcı hale getirmek isteyebilirsin. Evet, güzel bir şey bu ama katılaşmamaya da dikkat et, olur mu? Biraz esnek olmakta yarar var. Son olarak Güneş burcun Balık, yükselen Oğlaksa sessiz, fedakar diyebilirim bu ikiliye. Evet, hassas bir iç dünya, güçlü bir dış duruşla gizlenir. Böyle insanlara destek olursun ama kendi sınırlarını da ihmal edebilirsin bu süreçte. Bunu yapma. Duygularını bastırmadan yapı kurmayı maalesef
öğrenmelisin diyorum. Evet, yükselen oğlak olmak gördüğünüz gibi hayata aceleyle değil de zamanın içinden geçerek ilerlemek, değil mi? Eğer bu anlattıklarım sende de bir yerlere dokunduysa yükselenin hayatındaki etkilerini daha iyi anlamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmam. Bir sonraki bölümde seriye Yükselen Kova'yla devam ediyorum. O ana kadar kendine iyi bak, hoşça kal.